8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın, nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun hocam. Hocam saç ekimi en erken ne zaman yapılmalı? Şimdi saç ekimin sebebine bağlı aslında bunu söylemek lazım. Eğer saç dökülmesi, eğer bir genetik bir etmene bağlıysa o zamanki yapacağımız zaman farklıdır. Ama oysa ki buna bağlı olmadan örneğin bir skar dokusuna mı bir operasyon yapıyoruz ya da nedene bağlı olarak yaş değişmekle beraber normalde 21 yaşın üstünde saç ekimi yapıyoruz. Ama bir skar dokusuna bağlı bir saç ekimi yapıyorsak bunu 13 yaşından sonra da yapabiliriz. Kimlere yapılır? Aslında daha çok sormak istedim. Kimlere yapılmaz? Evet. Yani ben mesela bir saç ekimi adayıyım. Yapılır yapılmazla ilgili bir şeyiniz var mı hocam? Muhakkak örneğin Kriteriniz. yapacağınız operasyonda başarı istiyorsunuz. Çünkü hasta size geldiğinde sonuç istiyor. Ve bu sonucun sağlıklı olmasını, hayal ettiği gibi olmasını istiyor. Ama bir takım hastalıklar vardır. Siz bu durumda buna saç ekimi yaparsanız tutmayacaktır. Öncelikle bunları eradike etmek lazım. Nedir bunlar? Örneğin bir ağır bir karaciğer hastalığı varsa, ağır bir böbrek hastalığı varsa, hasta aktif kemoterapi alıyorsa, bir hipotiroidisi varsa, derin bir anemisi varsa, hastanın bunun ya da irregüler bir diyabeti gibi bir takım metabolik nedenleri varsa onlara saç ekimi yapmıyoruz. Zaten saç ekimindeki önemli aşamadan bir tanesi de onun o hazırlık aşamasıdır. O hazırlık aşamasında hastaların yaklaşık olarak %8-10'unu sırf metabolik bir takım nedenleri eliyoruz, onları yapmıyoruz. Örneğin ciltle ilgili bir takım rahatsızlıklar var. Hasta aktif bir alopecia rahatsızlığı varsa yapmayacaksınız. Bir liken planosu varsa yapmayacaksınız. Yani sonuçta bir hekim gözüyle hasta inceleyeceksiniz. Saç ekimini engel bir durum varsa yapmayacaksınız. Günümüzde saç ekiminde yapılan en büyük hatadan birisi de bu zaten. Hasta bir hekim kontrol etmeden, ehil olmayan insanlar tarafından herhangi bir araştırma yapmadan direkt saç ekiliyor ve onu da tutmuyor. Veyahut da çok kötü sonuçlar çıkıyor ve saç ekimi kirleniyor. O yüzden saç ekimindeki önemli nokta, saç ekimi düşünen insan mutlak bir hekim muayenesinden, hekim kontrolünden geçtikten sonra saç ekimi yapılmalı sevgili hocam. Yani bu predispozan faktörlerin mutlaka belirlenmesi lazım. Mutlaka belirlenmesi ve eradike edilmesi lazım sevgili hocam. Ya da yapmamak lazım. Evet. Hocam saç ekimi öncesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Şimdi saç ekimi öncesi biz sonuçta saç ekimi bize için başlayan bir danışan, biz hekim gözüyle bakıyoruz. Aslında bizim için bir danışan değil, hastadır aslında. Biz acaba niçin saçlar dökülüyor? Evet. Önce bunu araştırırız. Onun bir hikayesini dinleriz. Bir özgeçmişini, bir soygeçmişini dinleriz. Acaba genetik bir nedenlere mi bağlı saçı dökülüyor ya da geçirdiği bir takım hastalıklara bağlı mı saçı dökülüyor? Öncelikle bunu araştırırız. Ondan sonra hastaya mutlaka bir takım tetkiklerden geçiririz. Bir takım tahlilleri var, o tahlillerini isteriz. Bu tahlilleri inceleriz. Acaba bir saç dökülmesi açıklayan bir neden var mı? Eğer bir neden varsa tedavi edebiliyorsak tedavi edip ondan sonra saç çekeriz. Ya da o bulduğumuz bir neden varsa, saç ekiminde engel bir şey varsa onlara saç ekmeyiz. Saç ekimindeki önemli aşamadan gerçekten de birisi o hazırlık aşamasını doğru yönetmektir. Bu konuda en önemli şey işte hastalarımız işte o merdiven altı diye adlandırılan yerlere gittiğinde bir hekimle ya da hekim gibi düşünen bir insanla muhatap olmadıklarında işte bu saç ekimini engel durumlar eradike edilmediği müddetçe saç ekiminde böyle kötü sonuçlar çıkıyor. Maalesef. Peki ağrılı bir işlem mi hocam bu? Muhakkak ki sonuçta cerrahi bir uygulamada ağrı olmaması mümkün değil. Mutlaka ağrı vardır ama bu kabul edilebilir ağrı var, bir de kabul edilemez bir ağrı var. Şimdi hastamızı bu konuda seçiyoruz yine. Yani saç ekimindeki o sebepleri, dökülmenin nedenlerini araştırır gibi hastanın psikik bir takım şeylerini de dinliyoruz. Acaba hasta panik atak var mı? Hastanın ağrı eşiği nasıldır? Hasta çok hareketli midir, sabırlı mıdır? Bu tip durumlara göre bir anestezi tercihi yapıyoruz. Eğer hasta sağlıklıysa, bir panik atağı yoksa, sabırlı birisi, o zaman da lokal anesteziyle yapıyoruz. Ama hasta diyor ki ben sabırsızım yapamıyorum. O zaman da sedasyon yapıyoruz. Yani hastanın ağrını eşiğine göre hastaya bir anestezi tercihi yapıyoruz. Bu tercihi doğru yaparsak, hastayı doğru seçersek kabul edilebilir bir ağrıyla yapılabilir. Yani hiçbir hasta, hocam ben canım yandı, dayanamıyorum, yapmayalım diyeni pek rastlamadım. Ama bir panik atak hastasını siz alıp bunu iyice sorgulamadan tutup lokal anestezi yapmaya kalkarsanız o zaman da o operasyondaki başarınız düşecek ve hasta ağrı duyacak, hatta panik atak geçecek. İşlemi sürdürülebilir olmaktan çıkacak. O yüzden hastayı çok iyi seçip
çok doğru bir anestezi kararı verdikten sonra hastayı opere etmek lazım. Eğer doğru karar verilirse bence hastalar ağrıdan rahatsız olmayacaklar diye düşünüyorum. Evet. Hocam saç ekiminde kullanılan terimler var. Kök ve greft. Evet. Bunlar nelerdir? Bir kere de en çok ne kadar greft yapılabilir bize? Anladım. Çok güzel bir soru aslında bu soru. Yani çünkü bu bizim ölçüt birimimiz. Siz örneğin gidiyorsunuz manava, diyorsunuz ki bana 1 kilo elma ver, 2 kilo armut ver. Yani sonuçta ölçülebilir bir değer söylüyorsunuz. Saç ekimindeki ölçülebilir 2 tane değer var. Bir tanesi grefttir, bir tanesi köktür. Greft dediğimiz şey, saçları sökerken bir trapan gibi küçük bir aletle onları söküyoruz. Sökerken ünite olarak onlara çıkar. 1, 2 ya da 2, 3 ya da 3, 4 tane saç kökünün oluşturduğu kümeye greft diyoruz. O greftin içindeki her biri saç teline ise kök diyoruz. Yani bir kök demek bir saç teli demek. Bir greft demek 2, 3 ya da 3, 4 tane saç kümesinin oluşturduğu parçaya greft diyoruz. Kaç tane greft ekilebilir diye sordunuz. Bugünümüzde en çok sömürülen ve en çok yanlış ifade edilen şeydir aslında bu greft sayısı. Çünkü sosyal medyada veyahut da başka ansiklopedide 5000 artı kök ekeceğim. Evet, hepimiz 5000 görüyoruz. artı Bir de greft fiyat da ekeceğim. yazıyorlar hocam maalesef. Evet. Bu çok kötü bir şey. Çünkü siz benim cildimi görmediniz. Siz benim donör sahamda ne kadar saç var bilmiyorsunuz. Siz benim ne kadar ihtiyacım var bilmiyorsunuz. Yani böyle inanılmaz böyle kirli şeyler söyleniyor. Nedir bunun esas gerçeği? Olması gereken ne? Önce gideceksiniz, bir hekime muayene olacaksınız. Donör sahanıza bakacak. Sizin ne kadar İhtiyacın donör ne? sahanızda alınacak greft olduğunu hesaplayacak. Ne kadar ihtiyacınız olduğunu belirleyecek. Sizin ne beklediğinizi öğrenecek. İşte sizin var olan greft sayınız, sizin beklentiniz ve sizin ihtiyacınız, bu üçü örtüşüyorsa yapacak. Ha nedir? Evet, greft sayısı 5000 yapılabilir, 6000 de yapılabilir. Ama bu 5000 ya da 6000 sayısı yapılacak hasta sayısı çok çok azdır. %1, %2'yi geçmez. Çünkü siz o saçları, o 5000 greft toplayacağınız zaman onun donör sahası buna uygun olması lazım. Siz var olan bütün saçları alıp açık olan aletinize bir yeri, bozuk bir yeri yapıyorsunuz. Yani bunun bir aritmetiği var, bunun bir sistematiği var. Eğer ki alacağınız alanı bozmayacak maksimum sayıdaki nakil yapabilirsiniz. Ama bu bazen 2000 olur, bazen 3000 olur, bazen 5000 olur. Bu kişiye göre değişir sevgili hocam. Bu donör saha demişken hocam, bu tek bir alandan mı alınıyor? Hani yoksa dağınık bir şekilde saçlar kesilerek mi yapılıyor? Bununla ilgili de bir sürü şey var. Örneğin birisine bakarsınız saçı normal görürsünüz. Birine bakarsınız seyrek görürsünüz ya da kel görürsünüz. Neyi ifade edersiniz aslında? Gördüğünüz bir şeyi ifade ediyorsunuz. Aslında gözünüzün algıladığı bir şeyi söylüyorsunuz. Onun mantığı şöyle, 1 santimetrekarelik bir alan düşünün. 1 santimetrekarelik alanda kişinin saç rengine, deri rengine, kıvırcık ya da düz olmasına bağlı olarak değişmekle beraber 40-45, bazı insanlar 45-50, bizim Türk toplumu için böyle esmer tenli, kalın telli insanlar için 35-40 da diyebiliriz. Kök kalana kadar bizim gözümüz saçı normal görür. Ama onun altına düştüğünde bizim gözümüz saçı seyrek görmeye başlar. Aslında biz saç ekiminde kullandığımız temel kriter bu. Şimdi donör sahaya baktık, santimetre karede 120 tane saç teli var. Biz bunun 60 tanesini alırız. Orası gerçekten seyrelilir ama onu bizim gözümüz anlamaz. Ektiğimiz zaman da minimum 45-50 tane ekeriz ki seyrek gözükmesin. Ama siz donör sahasında santimetre karesinde 60 tane saç olan bir insanın tutup 30 tanesini alırsanız orayı kelleştirirsiniz, orayı seyrekleştirirsiniz ve hani caddede gezerken ensesinde böyle seyrek böyle garip böyle öbek göründüğü için onlar yapılan hatalı saç çekimlerinden kaynaklanan çok fazla sayıda greft almaya bağlı meydana gelmiş çok ciddi böyle deformasyonlar. Maalesef. Hocam peki saç ekiminde ekim hangi derinliğe kadar yapılmalı? İşte saç ekimindeki gene yapılan çok ciddi hatadan birisi o. Mesela kalemle yapılıyor. Kalemle yapıldığında siz ya da çoğu pen deniyor buna. Hiç hangi derinliği yaptığına bakmıyorsunuz. Çünkü o kalemin standart 5.5, bazılarında 5.5 gibi bir derinliği var. O derinliğe siz kılı yerleştiriyorsunuz. O yerleştiğiniz anda kanlanma var mı yok mu diye bilmiyorsunuz. İşte saç ekimindeki hatadan birisi de bu. Saç ekimi hazırlık aşamasında mümkünse cildi çok iyi incelemek lazım ya da yapabiliyorsanız bir Doppler ultrasonla bir kanlanmasına bakmanız lazım. Özellikle o vertex bölgesinde yani tutmuyor diye anlatılan bölgeye bir ultrasonla bir kanlanmasına bakabilirsiniz. Ya da operasyon almadan birkaç kanal açarsınız, bakarsınız kanlanması var mı yok mu.
ve ona göre bir planlama yaparsınız. İşte saç ekimi sırasında kökleri topladıktan sonra lokal anestezisini yapıyoruz ve o kanalları açmadan önce kılların boyutlarına bakıyoruz ve söktüğümüz andaki kanlanmayı ölçüyoruz. Öncelikle o kıl boyu boyunca boyutunda bir aletle, bir trapanla, bu kendi ellerimizle yaptığımız bir trapanda olabilir. Bu safir, bir uç dediğimiz safir saç ekimi diye anlatıyor. O safir uç da olabilir. Onların boyutları var. 5, 5,5, 6, 6,5 milimetre gibi çok değişik boyutları var. O boyutlarla her birisini deneyerek tek tek hangi alanda kanlama varsa o derinliğe kanalları açmak lazım. Eğer ki kanlanması az olan bir alana ekerseniz tutmayacak. O yüzden doğru alanı doğru tespit etmek lazım. Ve o doğru alanı bulursanız, kanlanması iyi olan doğru alana ekerseniz hem operasyon sırasında bir komplikasyon yaşamazsınız, artı ekilen saçların tamamı tutar. Mantık şu, kanlanması iyi olan alanı bulacaksın ve saçları o alana ekeceksin. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Biz Ağzınıza teşekkür sağlık. ederiz, sağ olun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz Doktor Nedim Ardıç'tı. Kendisiyle saç ekiminden bahsettik. Tedavi süreçlerinden bahsettik. Kimlere yapılır, kimlere yapılmaz. Avantajları, dezavantajları her adımını tek tek konuşuyor olduk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.